Evet, şimdi festivalin olduğu alana geldik. Burası Hezarfen Havaalanı. Elektronik çözümleri var model için. Onlardan oluşan bir sürü ekipman var. Ayrıca PM model. Şu anda alanı gezeceğiz ama sürekli uçuşların aktif olduğunu söylemek istiyorum. Bir uçak uçuşunu yapıyor ve indiği zaman başka biri hemen hazırlığını yapıp kalkış yapıyor. Uçuş hiç eksik olmuyor. Daireler çizdiğini görüyorsunuz. Bu arada tüm kayıtları gimbal ile aldım. Görüntü güzel bir şekilde çıksın diye ama hem güneş çok yüzüme vuruyordu. Uçuş yukarıda oluyor. Gökyüzüne bakmam gerekiyor. Şimdi kameranın ekranında telefonla çekiyorum zaten. Uçağı görmekte bazen zorlandım ve odak kaçtı. Yani uçak başka bir yönde. Benim çektiğim yer başka bir yönde olarak izleyebilirsiniz. Sümer abi herhalde uçağı ben göremeyeyim de konuşamayayım diye hep solda oturuyor. Aman Allah'ım. Yere bir santim kala mı geçti? Burada birazdan uçuş yapacak güzel büyük bir uçağı görüyorsunuz. Aynı zamanda daha önce kırıma uğramış olan uçakların pervaneleri asılmış oraya. Burada uçmayı bekleyen, kendi sırasını bekleyen uçakları görüyorsunuz. Fark ettiyseniz hepsi benzinli uçaklar. Yani elektrikli olarak tüm uçuş boyunca, tüm gün boyunca biz tüm gün oradaydık. Elektrikli uçak ya bir ya iki tane uçtu. Genelde zaten uçakların boyutları çok büyük. Birazdan göreceksiniz. Hatta şu an kadraja girmeye başladı. Sırada hani böyle çılgın vesaire diyoruz ama gerçekten çılgın olan kulübümüzün en genç üyelerinden biri Berkcan var. Anlamında. Bu yüzden çoğu elektrikli ve açıkçası elektrik motorunun sesini, yani elektrik diyorum, benzin motorunun sesini duyduktan sonra elektrikli bir uçak kullanmak beni tatmin etmeyecektir diye düşünüyorum şu anda. Şimdi gaz ayarları yapılıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü benzinli uçaklarda nasıl bir işlem süreci var, uçuş öncesi nasıl kontroller yapılıyor bilmiyorum. İleride belki bununla ilgili bir benzinli uçağa sahip olan kişiyle bir söyleşi, röportaj da yapabiliriz. Tüm uçuşa hazırlık ve uçuştan sonraki bakım aşamaları, ki bu çok büyük bir operasyon. Büyük bir bakım gerektiriyor ki uçuşun her seferinde sorunsuz gidebilmesi için. Tebrikler Berkcan. Böylesine rüzgarda, abilerinin ödü koptuğu, hangardan uçağını çıkaramadığı bir ortamda cesaret... Alanda gerçekten çok fazla rüzgar var bu arada. Bazen tişörtlere bakarak rüzgarın şiddetini görebilirsiniz. Evet, biz alanı gezmeye devam edelim. Birazdan zaten uçuşları size göstereceğim. Burada gençler için oldukça küçük yaşta çocuklar da vardı bu alanda meraklı. Onlar için küçük modeller satılıyor. Burada bekleme alanları ve insanların kendi uçaklarını ya da kendi yaptıkları şeyleri sergiledikleri alanlar var. Güzel ve büyük helikopterler ama hiçbiri uçuş yapmadı, en azından benim gittiğim gün. Ben pazar günü gitmiştim. Belki cumartesi günü uçuş yapmışlardı. Bu uçağa da renklerine gerçekten bayıldım bu arada. Aynı zamanda uçuşa hazır şekilde alabileceğiniz uçaklar da var. Burada bir firmanın adını unuttum. Onların satış yaptığı bir stand da vardı. Yedek parça vesaire. Burada bir bit pazarı bölümü de var. Ve bizim standımızı görüyorsunuz. Yeni yaptığımız uçağımız. Kendi yapmış olduğum videolardan biliyorsunuz. Kumandamız da hemen arkasındaydı. Burası da çekiliş yapılacak ürünlerin sergilendiği alan. 3 adet uçuşa hazır şekilde uçak hediye edildi. 3 boyutlu yazıcıdan yapılmış şekilde. Onun dışında 20 küsur maket, statik maket ve çeşitli bu hobiyle ilgili yedek parçalar da hediye edildi. Çekiliş kısmı da gerçekten keyifliydi. En son yaptılar onu. Tam bu sırada inişe yaklaşan bir uçağa denk geldik ve
Şu anda rüzgara rağmen çok ciddi bir rüzgar var. Zaten uçağın sallanmasından da anlıyorsunuz ama çok başarılı bir şekilde iniş yaptığını düşünüyorum. O rüzgarda hani mesela ben iniş Berkcan yapıyorum. harika bir iniş. Tebrik ediyorum. Evet, şimdi az önce bahsetmiş olduğum alandaki en büyük uçak demiş olduğum uçağı görüyoruz. Hazırlıklara başladılar. Birazdan büyük ihtimalle uçuş yapmak istiyorlar. Hatta motor çalışacak şu anda. Motoru çalıştırırken benzinli uçaklarda bu biraz riskli olabiliyor. Çünkü öncelikle bir ona start vermeniz, motoru döndürmeniz gerekiyor. Bir atalet alması gerekiyor. Bunu elle yapanlar da var. Birazdan göreceksiniz ama bu uçak büyük ve motor da büyük ihtimalle çok kuvvetli olduğu için daha güvenli bir yolla elektrik motorlu bir aparatla pervaneyi döndürerek ilk start almasını sağlamaya çalışıyorlar. Ancak uçakta bir problem vardı büyük ihtimalle. Bugün uçuşu izleyemedik. Belki bir önceki gün uçmuş olabilir. Bu etkinlik cumartesi ve pazar günüydü bu arada. Burada da çok güzel gelen ve onun için şu anda koyduğum ilk motor start anını görüyorsunuz. Elle çalıştırmaya çalışıyor ve motorun sesini duydunuz. Gerçekten çok güzel bir sesi var motorun. Şimdi dikkatinizi çek. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Bu rüzgar şiddetine rağmen uçağın ne kadar minimal hareketler ve sapmalar yaptığını fark edeceksiniz. Tekerlekler kibarca yerden kesildikten sonra iniş takımları içine kaçtı. Wow. Evet, başka büyük bir uçak ve benim favorimdi gerçekten. İniş takımlarını açılmış görüyorum. Sanırım bir iniş yaklaşması görüyoruz. İniş takımlarını görmek için gerçekleşti. Bir sonraki turda ineceğiz inşallah. Rüzgarın çok sert estiğini hatırlatmak istiyorum burada. İkinci deneme için pist başına yaklaşmaya geçti. Evet, son yaklaşma. Şahane bir iniş. Evet. Harika. İşte Evet, zor ve başarıyla sonuçlanan bir inişti. Zaten herkes de alkışlamaya başladı. Gerçekten keyif alarak izledim özellikle bu uçuşu. Birazdan da bizim uçuş yapacağımız uçak hemen sol alt köşede gördünüz. Ve uçuşumuz başlıyor. Burada uçuş hocamla birlikte uçuş yapıyorum. Sümer Hoca ile birlikte kalkışı ve inişi kendisi yaptı. Belli bir irtifaya çıkardıktan sonra şu an hatta şu anda ilk dönüşü de kendisi yapıyor. Ondan sonra kontrolü bana salacak. Sadece tehlikeli duruma sokarsam uçağı kontrolü devralıyor ve kontrol bende diye bana söylüyor. Ve kontrolü bana vermeden önce de kontrolü sana veriyorum. Verdim gibi uyarıcı, ikaz edici kısımlar var. 2 kez sadece hocam uçuşu devraldı. Biri şu anda izliyorsunuz. Normalde arkada uçuş okulu var. Gerçek pilotların yetiştiği, sivil pilotların yetiştiği bir uçuş okulu var. Normalde onların üstüne gitmemiz, normalde onların o tarafa geçmemiz uçakla, model uçakla yasak. Ancak ben virajı ilk uçuşum olması sebebiyle
çok keskin almak istemedim. Bu yüzden geniş alırken de onlara doğru uçak kaymış oldu. Burada hocam devraldı ve toparladı. Sonrasında tekrar bana devretti. Bu kullanmış olduğumuz da benzinli bir uçaktı bu arada. Ve kullanması gerçekten kolaydı. Sadece dönüşlere çalışmak lazım. Yaklaşık 3-4 aydır simülasyonda uçmuyordum. Öncesinde de zaten çok az uçtum. Birkaç saatlik bir simülasyon deneyimim vardı. Ona rağmen öncesinde tabii teorik bir eğitim de verdi hocamız. Şöyle durumlarda böyle yap vesaire gibi. Hani çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Uçuştan önce de hatta şu anda gitmiş olduğumuz Hezarfen Havaalanı'nda uçuş eğitimi de veriliyor. 10 saatlik bir uçuş eğitimi var. Hocamızın uçağıyla aynı bu şekilde çift kumandalı sistemle 10 saatlik bir uçuş eğitimi alıp kendinize güveniniz geldikten sonra kendi uçağınızla uçmaya başlayabiliyorsunuz. Bunu da düşünüyorum aslında. Çok yakında zaten yeni uçuşumuz var. Bu önümüzdeki festivale de kendi uçağımı uçurmayı yetiştirmeye hedefliyorum. Birkaç eksiği kaldı. Onlar da tamamlanırsa biraz pratik yaptıktan sonra buna da vaktim kalırsa festivalde uçuş da yapıyor olacağız. Onun da videosu gelecek. Bu sene de bir aksilik olmazsa festivale katılacağım. Evet, burada çok fazla kişi uçuş yapmak istiyordu. Bu eğitim uçuşunu 5-6 kişi sırada vardı. İlk ben uçuş yaptım. Ama çok fazla arkada bekleyen kişi de olduğu için artık günde bitiyordu yavaş yavaş. Bu yüzden çok fazla vaktimiz olamadı. Bir 5 dakika kadar bir uçuş yaptık. Onu da zaten size kesme biçme olmadan aktarıyorum. Bir yandan arka planda izliyorsunuz şu anda.